Bir gün Nagrit'teki aile evleri soyuldu. Salah o sırada İskenderiye'de futbol oynuyordu. O günlerde sadece yerel bir takımın altyapısında ter döken genç bir çocuktu. Haberi aldığında babası öfkeliydi. Hırsızın hemen hapse atılmasını istiyordu. Salah ise buna karşı çıktı. Onu cezalandırmak yerine hırsızla bizzat kendisi görüştü. Önce ona biraz para verdi. Sonra kendi bağlantılarını kullanarak ona bir iş buldu. Bu bir futbolcunun kariyerindeki en büyük anlardan biri değildi. Ortada bir Şampiyonlar Ligi kupası yoktu. Altın ayakkabısı da yoktu. Sadece bir seçim vardı. Bir insanı yok etmekle ona sistemin içinde yeniden başlama şansı vermek arasında yapılan bir seçim. Nagrik, Mısır'ın Garbiye bölgesinde Kahire'nin kaosundan uzakta, çatlamış toprakların arasında küçük bir köy. Havaya karışan kuru toz ve genzi yakan Yasemin kokusu. Salah burada ekonomik olarak yoksul ve muhafazakar bir kırsal çevrede büyüdü. Sokaklar dar, hayat sade, fırsatlar ise acımasızca sınırlıydı. Ve onun için futbol bu hayatın içinden çıkabilecek tek yoldu. Okulda akademik olarak başarılı değildi. Sınav kağıtları ilgisini çekmiyordu. Çünkü onun için futbol sadece mahallede oynanan bir oyun değildi. Dünyanın geri kalanına açılan yegane kapıydı. Fakat o kapıya ulaşmak için önce o tozlu yolları aşması, köyün görünmez sınırlarından çıkması gerekiyordu. Kahire Nagrit'ten yaklaşık 150 kilometre uzaktaydı. Ama Salah için asıl mesafe kilometreyle ölçülmüyordu. Bölgenin yetenek avcılarından Reda Elmallah onu keşfettiğinde Salah'ın önünde aşması gereken fiziksel bir cehennem vardı. Her gün sabah erkenden evden çıkıyordu. Kavurucu Mısır'ın sıcağın altında Kahire'ye ulaşmak için tam 5 ayrı otobüs değiştirmek zorundaydı. Klimaları çalışmayan, tıklım tıklım dolu minibüsler ve otobüsler. Yaklaşık 4,5 saat sonra antrenmana anca ulaşabiliyordu. 2 saat ter döküyor, sonra aynı yolu geri dönüyordu. Yine 5 otobüs, yine 4,5 saat. Günün yaklaşık 9 saati yollarda geçiyordu. Ve bunu bir gün, bir hafta, bir ay değil tam 3,5 yıl boyunca yaptı. Henüz bir stadyum yoktu, kameralar yoktu. Sadece Nagrik ile Kahire arasında mekik dokuyan, inatçı ve tükenmeyen bir çocuk vardı. Salah'ın her gün kat ettiği o yorucu yolun fiziksel bir faturası vardı. Bugün onu sağ kanattan içeri giren bir ölüm makinesi olarak tanıyoruz. Ama o sırada hala sol bek oynuyordu. Ve bazen bütün sahaya geçip ceza sahasına ulaştığında bitirici vuruşu yapacak gücü kalmıyordu. Bir gün rakip genç takımına karşı oynadıkları maçta takım 4-0 kazandı. Ama Salah için maçın anlamı farklıydı. Bek pozisyondan kopup ileriye çıkmış ve 5 net gol pozisyonunu kaçırmıştı. Takım arkadaşları galibiyeti kutlarken o soyunma odasının en karanlık köşesinde tek başına ağlıyordu. Kazanmak yetmemişti. Kendisinden beklediği standartların altında kalmıştı. O sırada antrenörü onu gördü. Salah'a 25 Mısır lirası verdi ve ona çok net bir talimat verdi. Bir daha savunmaya dönmeyeceksin. Salah'ın sorunu artık sadece kaçırdığı goller değildi. O sahanın yanlış tarafındaydı. Sol bekten sağ açığa geçirildi. Antrenörleri Hamdi Nuh ve Said El-Şişini onun en büyük zaafını tespit etmişti. Sağ ayağı neredeyse yoktu ve havadan gelen toplarda çaresizdi. Antrenmanlardan sonra onu sahada tuttular. Sadece zayıf olan sağ ayağını ve kafa oyununa yönelik özel tekrar dayalı çalışmalar yaptırdılar. Kendisinin daha önce sahip olmadığı çok daha tehlikeli çift yönlü bir oyuncuya dönüşmesi gerekiyordu. Bu kez aşması gereken mesafe yollarda değildi. Kendi zihninin ve bedeninin içindeydi. 3,5 yıl boyunca aynı rutini yaşadı. Sonra bir şey değişti. Salah 17,5 yaşında Arap Kontraktors'un A takımına seçildi. Artık kulübün tesislerinde oyuncu yatakhanesinde kalabilecekti. Nagrik ile Kahire arasındaki o acımasız yol ilk kez kısalmıştı. İlk profesyonel golünü 2010 yılında Al Ahly'ye karşı attı. Bu sadece bir gol değildi. Futbolun onun için uğruna fedakarlık yaptığı bir çaba olmaktan çıkıp hayatının ta kendisine dönüştüğü andı. Daha sonra goller ise ard arda geldi. Hızı artık Mısır sınırlarına sığmıyordu. Henüz 19 yaşındayken Mısır milli takımının formasını giymeye başladı. 5 otobüs değiştirerek peşinden koştuğu hayal artık göğsündeki armanın üzerindeydi. Ama Salah'ın milli takıma yükseldiği günlerde Mısır'ın kendisine çok daha büyük bir siyasi toplumsal krizle karşı karşıyaydı. Arap Baharı'nın etkileri sokaklardaydı ve çok geçmeden futbol bir kez daha hayatın acımasız gerçekleriyle çarpışacaktı. 1 Şubat 2012 gecesi Port Said Stadyumunda Al Masry Mısır dev rakibini Al Ahly'yi 3-1 mağlup etti. Ancak hakemin bitiş düdüğüyle birlikte yeşil sahalarda eşi benzeri görülmemiş bir vahşet patlak verdi. Bu sıradan bir fanatizm veya iki takım taraftarının kavgası değildi. Arka planda 2011 Arap Baharı'nın ve Tahrir Meydanı'ndaki Mısır devrinin kanlı hesaplaşması yatıyordu.
Al-Ahli'nin radikal taraftar grubu Ultra Sahlavi, Hüsnü Mübarek rejimin devrilmesinde sokakların en ön safında yer almış, polisle doğrudan çatışmış siyasi bir güçtü. Ve o gece Port Said'de yaşananlar pek çok uzmana göre o devrimci tribün grubuna kesilen kanlı bir faturaydı. Maç biter bitmez binden fazla yerel taraftar ellerinde sopalar, taşlar, bıçaklar ve havai fişeklerle Al-Ahli tribünlerine saldırdı. Olaylar başladığında stadyumun devasa aydınlatma projektörleri kasıtlı olarak söndürüldü. Al-Ahli'nin taraftarlarının kaçmaya çalıştığı tek çıkış kapısı dışarıdan kilitlenmiş ve demir çubuklarla kaynatılmıştı. Güvenlik güçleri ve polis gözlerinin önünde işlenen cinayetlere saatlerce müdahale etmedi. Sadece izledi. O gece 74 kişi ezilerek ya da yaşanan arbedede hayatını kaybetti. Yüzlerce insan ise sakat kaldı. Bu kanlı gece Mısır futbolunun kalbine saplanan zehirli bir hançerdi. Devlet olayların ardından ülkedeki tüm profesyonel ligleri derhal ve süresiz olarak askıya aldı. Mısır'da stadyumların kapılarına kilit vuruldu. Futbol o coğrafyada resmen ölmüştü. O sırada Arap Kontraktors formasıyla geleceğini inşa etmeye çalışan 19 yaşındaki Muhammed Salah için bu, mesleğinin ve hayallerinin bir gecede buharlaşması demekti. Antrenman yapacağı bir saha, maça çıkacağı bir lig, sesini duyuracağı bir tribün kalmamıştı. Aşması gereken engel artık sahada karşısına dikilen bir stoper değil, futbolu yasaklanmış koskoca bir ülkeydi. Kariyerini ve hayatını kurtarabilmesi için tek bir seçenek kalmıştı. Ne pahasına olursa olsun Mısır'dan kaçmak ve Avrupa'ya sığınmak. لا لا العرض موجود حضرتك يا باشمهندس. العرض موجود. العرض موجود من جورج عايز يجي، والعرض موجود من جورج ان هو عايز يجي فتره لحد يوم الاحد المفروض يعني. لا انا هشوف ده لان المفروض يعني انا المفروض بقول له مثلا انا مش قابل الرقم ده واحنا عايزين كذا ده اتفقنا معاه ان هم ما يعرضوا علينا لما يجي بس انا هشوف الموضوع ده ازاي تم. طيب يعني المبلغ اللي ممكن نادي المقاولين العرب يوافق على بيع بيه محمد صلاح ايه يا فندم؟ يعني احنا كنا بنتكلم في مثلا في 3 مليون 3 مليون يورو 3 مليون يورو وبعدين هو الارقام يعني في اوروبا مش كبيره الرقم ده يعني. ايوه يعني ممكن الرقم يعني ده بدايه التفاوض يعني احنا مش رافضين. أيوة. انا باذل لو كده ان شاء الله لو وصلنا لحاجه كويسه. هو بس عارف ايه يا فندم؟ يعني حتى لو انتوا سمحتوا ان الناس بتوع بازل السويسي الراجل اسمه جورج هايتز ده اللي هو مدير النادي هناك ينزلوا ويتفاوضوا تتكلموا يعني مش هتخسروا حاجه. انا هقول له حاجه، هقول لمحمد صلاح خليه يكلمني في التليفون في اي وقت وانا اصلا مفيش مشكله خالص. خلاص يلا الموضوع عايز يعني نوفق وجهات النظر. انا ممكن اعمل معاه النيجوشيشن دي كلها بالتليفون لو هو شخصيا وبعدين اوصل الموضوع وادعيه لهنا مفيش مشكله خالص ان شاء الله. عايز تقول حاجه؟ يعني هو لو محمد صلاح عنده نمرتي خليه يكلمني، عايز يبعت لي ايميل، عايز يبعت لي نمرته وانا اكلمه، انا ما عنديش مانع خالص. لا الباشمهندس بس والله من 4 سنين كنت انا مساعد معاه والكابتن محمد رضوان اللي بعتبره بعد ربنا ليه الفضل الاول والاخير ان انا العب في النادي يعني. انا كان عندي وقتها 16 سنه يعني. ايوه. من وقتها الباشمهندس معايا علاقته كويسه قوي بيه، وبصراحه راجل محترم قوي 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 يعني. بس انا بتكلم في نقطه ان انا ممكن بعد الاولمبياد، من الاولمبياد اللي فاتت دي يا باشمهندس اللي قبليها نيجيريا اخذت الثاني فيها يعني. كانت وما في سافرش النهائي مع الارجنتين باين صح؟ وما سافرش منها ولا واحد. ما راحش ما احترفش في اوروبا يعني، وارد ان انا ما احترفش. هي دايما الاولمبياد برضو مش هي الواجهه ككره قدم يعني، دايما يبصوا لكاس العالم. ممكن بعد الاولمبياد ما احترفش وممكن ابقى كويس وما احترفش، بس وقتها مش هحترف خالص بقى، هيبقى كل حاجه قافله. لا ان شاء الله. انا هقول لك يا محمد خليه انت لو معاك نمرته. Ligler durmuş, stadyumlar kilitlenmişti. 19 yaşındaki Salah bekleyip çürümeyi seçmedi. Mısır televizyonda kulüp yetkililerine seslendi. Canlı yayında ağlıyordu. Tek bir şey istiyordu. Yalvarırım bana izin verin. Mısır'da kalırsam futbol hayatım bitecek. Benim gitmem, rüyamı kurtarmam gerek. من اول يوم المدرب قال لي احنا عايزينك وكده وهنكلم النادي يعني بعد الكشف الطبي. عملت الكشف الطبي وكان معايا طبعا يحيى اللي هو وكيل معايا يعني. وهو راح رجع مصر هو وناس هنا في النادي المفروض يتفقوا معاهم. النادي كان باع تاكسي ب 800. اللي انا عرفته ان النادي كان ماسك على 3 مليون يعني. وبعد كده الكلام وصل من ناحيه النادي هناك ل 2 مليون او 2 مليون و200. 2 مليون و200 ايه بالظبط؟ يورو؟ يورو. يورو. بسم الله ما شاء الله. والنادي اللي لسه ماسك على 3 مليون برضه. فمدير عام النادي
قال لي انا هاجي معاك بكره وكده، المفروض على اول امبارح يعني. فقال لي هاجي معاك بكره خلاص، انا حجزت التذكره وكده. Sonunda Arap kontraktör sonun feryadına kulak verdi. İsviçre ekibi Basel onun için yaklaşık 3 milyon euro ödedi. 19 yaşındaki çocuk bu kez bir minibüse binmiyordu. Uçuş çok daha uzundu. Mart 2012, Basel yöneticileri Bernard Häusler ve George Heitz, Salah'ı Mısır U23 takımının Basel'le oynadığı özel hazırlık maçında canlı izlemişlerdi. O maç İsviçre'nin dondurucu soğuğunda oynanıyordu. Salah ikinci yarıda oyuna girip 2 gol atmış ve Basel yönetimini büyülemişti. Fakat kalıcı olarak Basel'e geldiğinde Salah'ın hayatında ilk kez kar yağıyordu. Mısır'ın 40 derecelik sıcağından gelmişti. Şimdi ise her yer beyazdı. Dil bilmiyordu. Almanca yoktu. İngilizcesi ise temel seviyedeydi. Sadece futbol diliyle iletişim kurabiliyordu. Sahada kendisini anlatabiliyordu ama antrenman bittiğinde neredeyse tamamen yalnızdı. İlk antrenmanlarda Salah'ın performansı o kadar kötü, dokunuşları o kadar amatörceydi ki teknik direktör Murat Yakın şaşkındı. Teknik ekip kendi aralarında şaka yapmaya başladı. Galiba hazırlık maçında izlediğimiz adamı değil, yanlışlıkla ikiz kardeşini transfer ettik. Soğuk iklim, iletişim kopukluğu ve Avrupa futbolunun temposu onu yutmak üzereydi. Ama Salah'ın cevabı şikayet etmek olmadı. Antrenman sahasında herkesten fazla kaldı. Oyunu kusursuzlaştırarak, soğuğu koşarak yendi. Daha sonra ise Basel'de sadece hayatta kalmadı. Avrupa'nın devlerine karşı gövde gösterisi yapmaya başladı. 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Chelsea ile karşılaştılar. Salah her iki turnuvada da Chelsea ağlarını sarstı. Stamford Bridge'de attığı gol Jose Mourinho'nun gözünü ona çevirmesine yetti. In sport, Egypt's Mohamed Salah is heading to England after Chelsea agreed a deal to sign midfielder from Swiss champions Basel. The fee is said to be around $18 million and 21-year-old is yet to agree to personal terms. Chelsea's Premier League rivals Liverpool had held talks with Basel with the hope of making Salah their first signing of the January transfer window. The Blues agreed to sell Juan Mata to Manchester United on Wednesday for $61 million, and it seems this spurred Chelsea to move swiftly for the Egyptian. Salah becomes Chelsea's second African signing of the January transfer window after the arrival of Basel şampiyonluklar yaşarken Salah 11 milyon sterlin karşılığında Londra'nın yolunu tuttu. Ancak orası Basel'e benzemiyordu. 2014'te 21 yaşındaki Salah Chelsea'deydi ama Mourinho'nun takımında Eden Hazard, Willian, Oscar ve Andre Schürrle gibi elit yıldızların arkasındaydı. Mourinho'nun sisteminde genç oyuncuların hata yapmasına, top kaybetmesine tahammül yoktu. Tuhaf olan şuydu, Salah maçlarda etkisiz kalıyor ama Cobham'daki antrenmanlarda bambaşka bir oyuncuya dönüşüyordu. Felipe Luis bunu yıllar sonra şöyle itiraf edecekti. Antrenmanda Salah'tan çok çektim. Antrenmanda Messi gibiydi. Gerçekten onu durduramıyorduk. Sorun yeteneği değildi. Sorun o yeteneği sahaya yansıtacak özgüvenin Mourinho tarafından sistematik olarak yok edilmesiydi. Mayıs 2014 Norwich City karşısında Salah ilk 11'de başladı ama sahada adeta bir hayalet gibiydi. Devre arasında soyunma odasına girildiğinde Mourinho takım arkadaşlarının önünde Salah'ın üzerine yürüdü. John Obi Mikel'in anlatımıyla Mourinho'nu kelimenin tam anlamıyla paramparça etti. Salah ağlıyordu. İkinci yarı sahaya dönemedi. Birkaç ay sonra Ekim 2014'te Lig Kupası'nda Shrewsbury Town maçında sağ kanattan içeri kat edip sol ayağıyla vurdu. Ama aşina olduğumuz Salah golü olmadı. Top kaleye değil, taç çizgisinin dışına çıktı. Mourinho maçın ardından basın önünde onu sertçe eleştirdi. Kredisi artık tamamen tükenmişti. Büyük umutlarla geldiği Londra'da 2 yıl geçmeden valizini toplamak zorundaydı. Chelsea defteri şimdilik kapanmıştı. Şubat 2015'te Juan Cuadrado transferinin bir parçası olarak Fiorentina'ya kiralandı. Floransa'ya ayak bastığında sırtına alışılmadık bir sayı geçirdi. 74. Port Said Stadyum felaketinde hayatını kaybeden 74 Mısırlı taraftarın anısına. Geçmişin travması hala onunla birlikte yürüyordu ama Fiorentina'da artık o yükün altında ezilen değil, ondan güç alan bir Salah ortaya çıkacaktı. Chelsea'de sürekli fiziksel olarak yetersiz bulunan Salah cevabı 5 Mart 2015'te Torino'da verdi. Coppa Italia yarı finalinde Juventus'a karşı maçın 11. dakikası. Arturo Vidal'in köşe vuruşunu Fiorentina savunması uzaklaştırdı. Top kendi yarı sahasında Salah'a geldi. Önünde tam 70 metre vardı. Ball forward from Kurtic and Salah's got the pace here. Takes on Paduin. Gets away from Paduin. Into the box. Salah! What a finish! Mohamed Salah puts Fiorentina ahead with a wonderful counter-attack.
did it all himself, had the pace, the poise, and the skill and the power to finish it off. An away goal for Fiorentina on 12 minutes. Topu ayağından açtı. Juventuslu Simone Paloin onu yakalamaya çalıştı. Ama Salah bir Ferrari'nin yanından geçen bir Formula 1 aracı gibiydi. Topu aldığında ne yapacağını bilmeyen çekingen Londralı oyuncu gitmiş, hızını, alan bilgisini ve infaz yeteneğini geri kazanmış bir yıldız doğmuştu. Florence'da fırtına gibi geçen o yarım sezon onu kalıcı olarak İtalya'nın başkentine, Roma'ya taşıdı. Chelsea'de Salah'ın üzerine yapışan en büyük etiket hafif olmasıydı. İngiliz stoperler onu tek bir omuz darbesiyle topun dışına atıyordu. Roma'da bunu kökten değiştirmeye karar vermişti. Roma'nın yeraltı antrenman tesislerinde ter ve demir kokusu birbirine karışıyordu. Roma'nın performans uzmanları Darcy Norman ve Ed Lippy'nin gözetiminde durmaksızın ağırlık kaldırdı. Vücudunu, sırtını ve omuzlarını çelik gibi sertleştirdi. Burada aslında vücudundaki o çizgi herhangi bir ameliyat veya başka bir şeyin izi değil. Sadece genetik yapının çok düşük yağ oranıyla vücuda yansımış hali. Yani herhangi bir bölgesinde Salah'ın böyle bir sorunu yok. Bir zamanlar temasla yere düşen oyuncu artık o temasın içinden parçalayarak geçmeye hazırlanıyordu. Hız ve güç tamamdı. Roma teknik direktörü Luciano Spalletti şimdi ona bunların ne zaman kullanacağını öğretiyordu. Antrenman bittikten sonra sahada kalıyor, savunmanın göremediği alanları yani half space'i çalışıyorlardı. Ayrıca bitiriciliği üzerine aralıksız şut mekaniği tekrarları yapıyorlardı. Half space kısaca bildiğimiz klasik Salah golünün en ölümcül noktasıydı. Ve bu özelliğini ilk defa burada geliştirmeye başlamıştı. Şubat 2016'da Palermo'ya karşı attığı o akıl almaz gol bu çalışmaların meyvesiydi. Basit pozisyonları harcayan adam imkansız açıların silahşörüne dönüşmüştü. Roma'da Edin Dzeko ile birlikte oynamak Salah'ın oyun zekasını farklı bir seviyeye taşıdı. Dzeko fiziksel gücüyle stoperleri kendi üzerine çekiyor, boğuşuyor ve savunma hattını bozuyordu. Salah ise o bozulan hatların arkasına sızıyordu. İkisi birlikte Serie A savunmalarını çökerterek toplamda 58 gollük bir hücum ortaklığı kurdular. Salah elit bir hücumcu olmanın en önemli kuralını kavramıştı. Kendi hareket alanını bir başkasının eylemi üzerinden yaratmak. Roma'da fırtına gibi eserken Liverpool'da başka bir oyun oynanıyordu. Jurgen Klopp'un kanat transferi için aklında Julian Brandt vardı. Ama Liverpool'un veri departmandaki dehalar Dr. Ian Graham ve Michael Edwards farklı bir ekrana bakıyordu. Sistemlerin adı APV'di. Expected Possession Value, yani beklenen topa sahip olma değeri. Veriler şunu söylüyordu: top Coutinho'nun ya da Mane'nin ayağındayken Salah'ın sağ kanattan yaptığı görünmez topsuz koşular topla hiç buluşmasa bile Liverpool'un gol atma ihtimalini inanılmaz oranda arttırıyordu. Onun değeri sadece attığı gollerde değil, topla buluşmadan önce yaptığı savunma bozan koşulardaydı. Matematik Klopp'un hislerini yendi. The owners of Liverpool Fenway Sports Group adopted the so-called Moneyball approach from baseball. Can we get more performance per pound spent? Liverpool were the first team to have an in-house analytics department, and our job was to collect data from 60 different leagues and report insights to the decision makers. Jurgen was really open-minded. If you could demonstrate why this player he hadn't thought of before was a really good player, he would say, okay, I can see what you're saying. Maybe we should sign this player. For example, Mo Salah. Liverpool Roma'nın finansal açığını fırsat bilerek Salah'ı 42 milyon euroya kadrosuna kattı. Yeah, 4 years difference, so it's a big difference, honestly. As a person, as a man, even in the pitch, you can see that. No, it's a big difference. I had a lot of experience now. I play in Italy. I was in Switzerland, and I came to England. Then I went back to Italy. It's a big thing change, in my life. What have you especially improved on, do you think, in terms of your play on the pitch? I think everything. I think now, comparing 3 years ago or 4 years ago, now if you look into my games, I can defend more. I can play with tactic more. I can had a good finish, better than before. I scored like 35 goals or 40 goals in 2 years with Rome. Yeah, so that's very good. So
I think I'm improving in everything. Yıllar önce 16 yaşındayken kaçırdığı goller için ağlayan ve antrenöründen teselli olarak 25 lira alan o genç şimdi Premier Lig'in en ölümcül silahıydı. Kulübün yönetimindeki ilk sezonunda tüm beklentileri paramparça etti. O sezon tam 44 gol attı. Roma'daki Jack ortaklığını şimdi Firmino ile kurmuştu. Firmino saate 9 olarak geriye geliyor, stoperleri çekiyor, Salah ise o boşta ölümcül bir ok gibi saplanıyordu. Chelsea'de ona inanmayanlar şimdi Anfield'da doğan bu gol makinesini çaresizce izliyordu. Salah'ın ne kadar değiştiğini anlamak için Ocak 2020'deki Manchester United maçına bakmak yeterlidir. Liverpool 30 yıldır şampiyon olamıyordu ve o maç şampiyonluk yürüyüşünün mührüydü. 93. dakika United korner atıyor. Kaleci Alisson topu havada yakaladı. Hemen degajı vurdu. Salah ok gibi ileri fırladı. Peşinde United'ın hızlı oyuncusu Daniel James vardı. Chelsea dönemindeki hafif Salah olsa James'in omuz şarjıyla yere düşerdi. Ama Roma'da inşa edilen o demir zırh buradaydı. Salah James'i sırtında taşıdı. Dengesini hiç bozmadı ve topu ağlara yuvarladı. Formasını çıkartıp Anfield'ın önünde durduğunda sadece bir gol atmamış. 30 yıllık laneti de bitirmişti. Ancak bu zirve yolculuğu her zaman pürüzsüz olmadı. 2018 Şampiyonlar Ligi finali. Rakip Real Madrid. Maçın henüz 31. dakikasında Sergio Ramos ile girdiği o acımasız kilitlenme. Geceye düşen o sert omuz darbesi. Çimlerin üzerinde kıvranan Salah'ın gözlerinde sadece yaşlar değil, bütün bir sezon inşa ettiği 44 gollük hayaller kayıp gidiyordu. Kalkmaya çalıştı ama devam edemedi. Şampiyonlar Ligi kupasını kenardan gözyaşlarıyla izledi. Ancak daha büyük bir kriz onu saha dışında bekliyordu. Kiev'deki finalde sakatlanan, omzunun acısı hala tazeyken Salah Rusya'daki Dünya Kupası kampına katıldı. Mısır Federasyonu milli takım kampı için beklenmedik ve tartışmalı bir yer seçmişti. Çeçenistan'ın başkenti Grozny. Bu tercih bir tesadüf değildi. Arka planda siyasi bağlantılar ve ucuz konaklama anlaşmaları vardı. Ve bu durum Çeçenistan'ın otoriter lideri Ramzan Kadyrov için bulunmaz bir fırsattı. Kadyrov uluslararası toplumda insan hakları ihlalleriyle anılan bir isimdi. İhtiyaç duyduğu şey ise küresel bir meşruiyetti. Müslüman dünyasının en sevilen, en temiz spor ikonu olan Muhammed Salah onun ayağına kadar gelmişti. Grozny'deki otelde bir gece yarısı Salah'ın kapısı çalındı. Kadyrov'un silahlı korumaları Salah'ı uykusundan uyandırdı. Ambalajı tamamlamakta amaç. Salah'ı Akmat Arena stadyumuna götürdüler. Binlerce taraftarın önünde Kadyrov, Salah'ın elini havaya kaldırarak kameralara poz verdi. Veda yemeğinde ise ona Çeçenistan onursal vatandaşlığı unvanını takdim etti. Salah neye uğradığını anlamadan kendisini çirkin bir siyasi propagandanın, küresel bir aklanma projesinin vitrininde bulmuştu. Kadyrov'un siyasi istismarı devam ederken Mısır Federasyonu'nda başka bir cephede Salah üzerinden para kazanmanın peşindeydi. Salah'ın yıllardır süren milyonlarca dolarlık özel bir imaj hakları anlaşması vardı. Vodafone. Ancak Mısır Futbol Federasyonu rakip devlet şirketi ile devasa bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Federasyon yöneticileri Salah'ın hukukçularına sormadan, onun onayını almadan akıl almaz bir hamle yaptı. Dünya Kupası'na gidecek Mısır Air uçağının üzerine Salah'ın devasa bir fotoğrafını giydirdiler. Fotoğrafın tam yanında rakip firma olan WE'nin logosunu koydular. Bu basit bir reklam hatası değildi. Vodafone Salah'a sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle milyonlarca dolarlık tazminat davası açma hazırlığına başlamıştı. Federasyon kendi starın hukukunu ve kariyerini hiçe sayarak onun yüzünü izinsiz bir reklam panosu gibi satmıştı. والصورة الثانية اللي أمام حضراتكم هي صورة لطائرة منتخب الأرجنتين. أظن مفيش أفضل من ميسي. يعني أنا عايز أجي كمان كده شوية عشان حضراتكم تشوفوا الصورة الثانية صورة منتخب الأرجنتين حاطين 3 لاعبين ميسي وإجوايين وأجويرو 3 لاعبين محطوطين على طائرة المنتخب والناحية الثانية حاطين محمد صلاح أو مصمم هذه الطائرة أو مصمم الشكل اللي على الطائرة حاطط محمد صلاح في حتة وبقية اللاعبين في مكان آخر. نتمنى أن الأمور دي تنتهي على خير. عايزين محمد صلاح يركز فقط لو سمحتم عايزين محمد صلاح يركز فقط في كرة القدم بعيدا عن أي مسائل هو بيتم وضعه فيها. هو Kriz sadece sponsorlukla sınırlı kalmadı. Grozny'deki kamp tam bir kaos ortamına dönüştü. Mısır Federasyonu yetkilileri takımı korumak yerine oteli kendi çevrelerine açtı.
لكن مكانهم غير مكاننا، مكانهم لهم فندق مخصوص يبقوا موجودين في الساحة بتاعت الفانز. ممكن لما ربنا يكرمنا نصعد نروح بالليل نحتفل مع المنتخب عند الاستاد، لكن الفندق او الملعب او ده يعني مقدس يا جماعة بشكل واضح للتركيز. وانا بكلمكم بشعور لعيب كرة قدم، يعني غصب عن اللعيب، غصب عنه يعني غصب عنه يعني بيشوف الاجواء اللي حواليه غصب عنه وغصب عننا. احنا بنلعب في محراب كرة القدم، كأن واحد رايح مسجد او واحد رايح كنيسة او واحد رايح يؤدي طقوسه من اجل. Mısırlı iş adamları, aktörler, şarkıcılar ve politikacılar otel lobisini ve idman sahasını doldurdu. Dünya Kupası'na hazırlanan bir milli takım kampı değil, elitlerin fotoğraf çektirme panayırı vardı ortada. Salah sakat omzunun tedavisiyle uğraşırken gece yarısı odasının kapısı çalıp imza isteyen Mısırlı milletvekilleriyle karşılaşıyordu. Otel bir idman merkezi olmaktan çıkmış, oyuncular için nefes alınamayan bir stres odasına dönüşmüştü. Anlayacağınız liyakat Mısır'da da yoktu. Salah'ın menajeri ve hukukçusu Remi Abbas devreye girdi. Federasyona sert bir uyarı mektubu gönderdi. Muhammed siyasi bir araç değildir ve imaj hakları çiğnenemez. Şartlar o kadar çığırından çıkmıştı ki CNN haberi dünyaya duyurdu. Salah Mısır milli takımını bırakmayı düşünüyor. Ama bu sıradan bir yıldızın kapris yapıp milli formayı reddetmesi gibi değildi. Verilmesi imkansız, yaralayıcı bir karardı. Çünkü Salah için Mısır yozlaşmış bir federasyondan veya kravatlı yöneticilerden ibaret değildi. O bu topraklara ruhundan bağlıydı. Nagrid'den ayrılmıştı ama Nagrik ondan hiç ayrılmamıştı. Kazandığı milyonlarla köyüne okul yaptırdı, hastane inşa etti, ambulans merkezi kurdu. Ülkesindeki kanser enstitülerine servet bağışladı. Mısır halkı için o sadece bir golcü değildi, yürüyen bir umuttu. Öyle ki 2018'de Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon kişi oy pusulasındaki mevcut adayların üzerini çizip sandığa Muhammed Salah yazmıştı. Resmi bir aday olmamasına rağmen sandıktan çıkan en büyük ikinci siyasi güçtü. Mısır Eğitim Bakanlığı gelecek nesiller imkansızlığın nasıl yenileceğini öğrensin diye onun hayatını ilkokul ders kitaplarına koymuştu. O koca bir milletin nefes borusuydu. Fakat henüz 26 yaşındaki bu adam bir yanda Grozny'de Kadirov'un siyasi şovuna alet ediliyor, diğer yanda kendi federasyonu tarafından ticari bir mal gibi izinsizce satılıyordu. Halkına, toprağına ve ülkesine bu kadar aşık bir adam için en büyük yıkım da buydu. Kendi ülkesinin formasını giymek onun için artık sistematik bir sömürüye dönüşmüştü. Temsilcisi Remi Abbas ile birlikte imaj hakları için federasyona karşı büyük bir savaş verdiler ve kazandılar. Aynı sert tavrı 2022'deki sözleşme görüşmelerinde Liverpool'a karşı gösterdiler. I think, yeah, more definitely expect this club to be ambitious. We were in the last years, and we are. So it's a question if I think that the signing of Luis Diaz helps more to make it. It's shown, I think one of the things that most is spoken about is seeing that continual level of ambition to improve the squad. And again, you show those indications. You almost reach a point where, look, there's not much more we can do here. No, of course we cannot do much more. That's how it is. But it's not about. I don't think it's about that. It's a decision between. I think meanwhile it's Mo's decision. Pretty much. I think the club did what the club can do. That's how it is. Liverpool'un ilk teklifleri düşük kaldığında Jürgen Klopp basına kulüp yapabileceği her şey yaptı derken Rami Abbas sadece birkaç dakika sonra Twitter'da gözünden yaş gelerek gülen 7 tane emoji paylaştı. Bu basit bir tweet değil, resleşmenin dijital bir manifestosuydu. Liverpool yöneticilerine bu teklif komik diyorlardı. Sonunda kulüp geri adım attı. Liverpool sportif direktörü Julian Ward pes ederek Salah'ın tatil yaptığı Mykonos'a uçtu. Orada şortuyla oturan Salah'ın önüne haftalık 350.000 sterlin kulüp tarihinin en büyük sözleşmesi konuldu. Değerini başkalarının belirlemesini bekleyen o sessiz çocuk gitmiş, masada şartları kendini dikte eden bir güç figürü haline gelmişti. Masadaki savaş bitmiş, geriye sadece saf futbol kalmıştı.
Mykonos'taki o imzadan sonra zamanın her futbolcudan çaldığı o saf patlayıcı hızı Salah'tan da yavaş yavaş almaya başladı. Ama bacakları yavaşladıkça zihni ve vizyonu sahanın tamamını kaplayacak kadar genişledi. O artık sadece ceza sahası içinde pusuda bekleyen yırtıcı bir avcı değildi. Darwin Nunez'e, Cody Gakpo'ya attığı o milimetrik dış kavis trivela paslarını hatırlayın. Savunma bloklarını tek bir dokunuşla felç eden o akıl dolu vizyonu. Pas menzili, kilit pasları ve oyunu saniyeler öncesinden okuma yeteneği onu bir kanat oyuncusundan çok elit bir oyun kurucuya çevirmişti. Bunu sadece taraftarların gözlemleri değil, matematik de kanıtlıyordu. Premier Lig tarihinde tam 6 farklı sezonda hem ondan fazla gol atan hem de ondan fazla asist yapan tek oyuncu unvanını aldı. Wayne Rooney, Frank Lampard, Thierry Henry gibi efsanelerin tavan olarak gördüğü istatistikleri birer birer tarihe gömdü. Koleksiyonuna 3 Premier Lig altın ayakkabı ödülü ve 2 kez de İngiltere'de yılın futbolcusu unvanını eklediğinde İngiliz televizyonlarındaki tartışma programlarının seyri tamamen değişti. Artık konu Salah şu an ligin en iyisi mi değildi. Soru çoktan şuna evrilmişti. O Premier Lig tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu mu? But what you've got to factor in is Cristiano Ronaldo came as a very young boy. You know, he was an 18-year-old kid, so he almost took 2 or 3, maybe a little bit more than that years before he started getting his 40 goals a season. Mo Salah gets 40 odd goals in his first season, but he's more mature, he's had bigger experience, so you've got to factor that in. Ronaldo probably got to the level in terms of Ballon d'Or. Mo Salah didn't get there. But something that I mentioned with Cantona, especially Cantona, is that Ronaldo winning the league at United at the time, even though Arsenal and Chelsea were doing well, Man United were a team you think win the league. That's what they're supposed to do. Mo Salah joined a Liverpool who hadn't won the league for 30 years. So a little bit like Cantona, where they've gone so long. So the fact that Mo Salah was part of that team that took Liverpool to the first title in 30 years, I think just edged it. Now, his goal scorer and assist record is a lot better than Cristiano Ronaldo's in the Premier League. But again, you factor in Ronaldo was a younger player. So the fact that Liverpool didn't have a history of winning Premier Leagues before Mo Salah came, and Manchester United did with Cristiano Ronaldo means I just went for Mo Salah. Stüdyolarda Cristiano Ronaldo'nun, Ryan Giggs'in, Eden Hazard'ın isimleri masaya konuyor. Ancak Salah'ın yıllara meydan okuyan o acımasız istikrarı ve rakamları tüm karşı argümanları paramparça ediyordu. Jürgen Klopp'un onun sadece golleriyle yargılanmasına isyan ederken bu evrimi tek bir alıntıyla özetleyecekti. İnsanlar onun sadece bir gol makinesi olduğunu düşünüyor. Ancak onun pas yeteneği ve oyun görüşü kesinlikle olağanüstü. O bizim sadece bitiricimiz değil, aynı zamanda en zeki kurucumuz. Artık sahanın en hızlı koşan adamı o değildi. Buna ihtiyacı da yoktu. Çünkü sahada ne olacağını daha top rakipteyken saniyeler önce görebiliyordu. Yıllarca sağ kanattan içeri kat etti. Savunmaların arkasına saklanmış o milimetrik boşluklara sızdı ve Premier Lig'in kırılmaz sanılan tüm rekorlarını tek tek yıktı. Anfield çimlerinde basılmadık metrekare bırakmadı. Liverpool formasıyla bir futbolcunun kazanabileceği ne kadar kupa varsa hepsini müzesine götürdü. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig şampiyonluğu, FA Cup, Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası. Robbie Fowler'ı geride bırakarak Liverpool tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi. Steven Gerrard ve Ian Rush gibi efsanelerin yanında adını kulüp tarihinin en üst basamağına kazıdı. Ancak Salah'ın Liverpool'da bıraktığı asıl miras müzenin vitrinlerdeki o parlak kupalardan çok daha derin, çok daha sosyolojikti. O koca bir şehri ve Batı dünyasını bir inancı olan bakış açısını tek başına dönüştürdü. Anfield tribünleri yıllarca kulüp efsaneler için marşlar söylemişti. Fakat tarihte ilk kez bir Batı stadyumu bir oyuncuya duyduğu koşulsuz sevgi yüzünden onun inancını kucaklamaya hazırdı. On binlerce İngiliz her hafta bir ağızdan aynı marşı söylüyordu. Eğer birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım. Camiye gidip oturmak istediğim yer orası. Bu sadece bir tribün tekerlemesi değildi. Sahadaki duruşun sosyolojideki karşılığıydı. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı resmi araştırmalar Salah'ın transferinden sonra Merseyside bölgesindeki İslamofobik nefret suçlarının tam %18.9 oranında düştüğünü,
Liverpool taraftarlarının attığı anti-Müslüman tweetlerinin yarı yarıya azaldığını bilimsel olarak kanıtladı. O her golden sonra 50.000 kişinin çığlıkları arasında çimlerin üzerine kapanıp secdeye gittiğinde sadece şükretmiyordu. Medyanın yıllarca inşa ettiği karanlık önyargıları da her secdede tek tek yıkıyordu. İngiliz gençleri Salah sayesinde İslam'ı araştırmaya başlıyor, gazeteler onun duruşu sayesinde Müslüman oldum diyen yerel taraftarların haberleriyle dolup taşıyordu. Bu sessiz ama devasa kültürel devrim sadece sokaklarda ve akademik makalelerde kalmadı. Küresel bir tescile dönüştü. 2019 yılında dünyanın en prestijli yayınlarından Time dergisi onun dünyanın en etkili 100 kişisi listesine seçti ve o ikonik sayısının kapak yıldızlarından biri yaptı. Time dergisinin sayfalarında o sadece şampiyonluk kazanan bir kanat oyuncusu olarak değil, dünyadaki tüm Müslümanlar, Mısırlılar ve futbola inanan herkes için tabuları yıkan, mütevazi ve birleştirici küresel bir figür olarak onurlandırıldı. O sadece bir futbol kulübünün tarihini baştan yazmadı. Batı'da yalnızlaştıran bir topluma saygınlığı ve özgüvenini geri verdi. Bir sporcunun Avrupa'da ulaşabileceği en doygun, en eksiksiz ve en kutsal zirveye çıkmıştı. Ama hikaye İngiltere'nin o gri havasında kazanılmış kupaların gölgesinde steril bir vedayla bitmeyecekti. Çünkü onun karakterinde tahtında oturup geçmiş başarıların ekmeğini yemek yoktu. Enfield'da bir ilah gibi tapıldığı, konfor alanının en tatlı dönemini yaşadığı bir anda herkesten farklı bir karar verdi. Futbolun ona sunduğu o güvenli, tahmin edilebilir ve sıradan sonu reddetti. Kendi kaderini her zaman masada bizzat yazmış olan bu adam, yeni bir kıvılcım, yeni bir tutku ve tamamlanması gereken yeni bir hikaye için rotasını doğuya çevirdi. Hikayelerin sonu her zaman ışıltılı saraylarda yazılmaz. Bazen bir oyuncunun gerçek büyüklüğü masada reddettiklerinde gizlidir. Avrupa'nın ve Arabistan'ın konforlu krallıklarını, herkesin tahmin edebileceği sonları elinin tersiyle itti. Rotasını futbolun sadece bir spor değil, bir başkaldırı olduğu o hırçın şehre çevirdi. Yani Trabzon'a. Merkezden uzakta, kendi kurallarıyla yaşayan, kurulu düzene isyan eden bir şehir. Ve kariyeri boyunca sisteme kafa tutarak kendi değerini söke söke alan bir adam. Bu basit bir transfer değildi. İki aykırı ruhun nihai buluşmasıydı. Stadın koridorlarındaki o basık soğuk beton tünel ne Riyad'ın altın kaplama yollarına benziyor ne de Premier Lig'in steril sahnelerine. Karanlıktan sahanın ortasına doğru atılan her adımda yıllarca verilen o büyük mücadelelerin izi var. Üzerinde bordo mavinin ağır mirası, sırtında 10 numara. Çimlere bastığı an tribünlerdeki o yırtıcı hengame bir anlığına duruyor, yerini fırtına öncesi o ağır, kenetlenmiş sessizliğe bırakıyor. Çünkü şehir de biliyor. Karşılarındaki adam artık sadece kendisini kanıtlamaya çalışan o yalnız çocuk değil. O, sistemin tamamen dışından gelip oyunun kurallarını kendi bildiği gibi baştan yazan kişi. Tıpkı yıllarca sahada savunmaların göremediği o kör noktayı herkesten önce gördüğü gibi. Şimdi de Türk futbolu dünyasının en beklenmedik boşluğuna sızıyor. Dış dünyadan gelerek kendi kehanetini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanmış, seçilmiş biri gibi.